Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber bana yurt dışında okumak hakkında sorduğunuz soruları cevaplayacağım. Bu soruları koçluk hesabıma yazmanızı istemiştim. Koçluk hesabımı da burada takip edebilirsiniz. Ve yeni kişisel bir hesap açtım. O da burada. Onu da takip ederseniz çok mutlu olurum. İsterseniz hemen geçelim. Evet. Hangi ülkelerin burs olanakları daha iyi sence? Avrupa ülkeleri net bir şekilde diyebilirim size. Bence Avrupa hem fiyat açısından hem de burs açısından gerçekten Avrupa'daki ülkelerin genellikle üniversite fiyatları hani 2000 ile 4000 arası, tabii ki net bir şey söylemiyorum çünkü ülkeden ülkeye değişiyor ama ben hani İtalya'da okuyan arkadaşlarım var, Belçika'da okuyan arkadaşlarım var. Hem fiyat iyi. Gerçekten ya üniversiteden burs alıyorsunuz ya da devlet size bir burs veriyor. Başvuru tarihleri ne zaman oluyor? Bu da çok değişen bir şey. Başvuru tarihleri genellikle Ekim ile Kasım arası açılıyor ve Şubat gibi bitiyor. Genellikle Ocak son aylar oluyor. Fakat bazı ülkeler ve üniversiteler size diyor ki işte Mart'ta başvurunu yap. İşte Haziran'a kadar zamanın var. Ama net bir aralık vermek istesem hani Ekim'le Ocak arası derim. Ekim'den Ocak arası. OBP kabul almayı ne kadar etkiliyor? OBP kabul almanızı en çok etkileyen birinci şey. OBP ne bilmeyenler için lise genel ortalaması. Ben tamamen üniversitelerin yüksek olması gerekiyor. Sadece işte yok ben 9'da 10'da yatayım, son sayılarımı yükselteyim olmaz. OBP'niz her zaman yüksek olsun. Hatta Kanada için şunu söyleyebilirim, Kanada isteyen varsa aranızda. Yine genel bir şekilde ortalamaya bakılıyor. Ağırlıklı bir şekilde 11-12. sınıf. OBP'nizi her zaman yüksek tutun. YKS ve IELTS'i nasıl aynı anda yürütebiliriz ve IELTS'e ne zaman girmemizi önerirsin? İşte bu bana tam sorulmayacak bir soru çünkü ben son sene hazırlanmaya başladım ve YKS'ye çalışmadım. Bakın bu gerçekten çok yanlış bir şey. Siz her zaman YKS'ye çalışın. IELTS'ten 7 puan istiyorsanız bu C1 seviyesine tekabül ediliyor. Eğer İngilizce seviyeniz B2, C1 ise zaten siz bu puanı çalışarak alırsınız. Hem IELTS'e o zaman o kadar ağırlık vermezsiniz hem de YKS'yi bir arada yürütürsünüz. Daha ne istiyorsunuz yani? Ya da işte Avrupa ülkeleri 5,5-6 istiyor. İşte 5,5 istiyorsunuzdur. 5,5 da galiba B2 seviyesiydi. İngilizce seviyeniz A2, B1'dir. Başlayın. Ve IELTS'e ne zaman girmemizi önerirsin? 11. sınıf. IELTS'in geçerliliği 2 sene. Çok rahat mis gibi halledersiniz. Daha başka bir şey yapmanıza gerek yok. İngilizcemi nasıl geliştirebilirim? Bu çok güzel bir soru. Çok klasik olacak biliyorum ama gerçekten en etkili şey hayatınıza İngilizceyi entegre etmek. Dizi izleyin, kitap okuyun, podcast dinleyin. Bakın bunlar en önemli İngilizce geliştirme yöntemi. Hayatınıza İngilizceyi entegre ettikten sonra bir zaman sonra artık diyorsunuz ki ben anlamaya başlıyorum. İşte konuşabiliyorum, okuduğumu anlayabiliyorum, dinlediğimi anlayabiliyorum. Tabii ki esas bir de gramer eksikliklerinizi kapatın. Genel bir cevap verdim biliyorum ama İngilizce gerçekten böyle gelişiyor. Mezun olunacak lisenin bir artısı veya eksisi oluyor mu? Bence eksisi olmuyor. Ben özel bir liseden mezun oldum. Yani köklü bir lisede değildim ve herhangi bir eksisi olduğunu asla zannetmiyorum. Çünkü kimle konuşsam böyle köklü liselerden çok fazla bir insan görmedim. Artısı var mı? Evet, köklü bir lisedeyseniz, ismi bilinmiyorsa tabii ki artınız var. İşte ben özel okuldayım, adı bilinmeyen bir okuldayım, böyledir şöyledir. Hiçbir eksisi yok, hiç sıkıntı etmeyin. Yurt dışında okumaya ilk nasıl karar verdim? Ben bunu anlatmayı çok seviyorum çünkü benim hayatımın dönüm noktası ve gerçekten insanların kafaya koyunca yapabildiğini öğrendiğim bir nokta bu. Anlatmak istiyorum bunu. Şimdi benim yengemler zaten Kanada'da yaşıyorlar. Ben zaten her yaz buraya geliyordum. Bir yıl ailemle beraber geldik Kanada'ya ve dedik ki Toronto'ya gidelim. Toronto da Kanada'nın en gelişmiş şehri. Oraya gidelim dedik, bir etrafa bakalım. Biz neyse Toronto'ya gittik. Bakın etrafı geziyoruz. Ne kadar güzel bir şehir falan. Benim de aklıma bakın olacağı varmış. Dedim ki hadi gelin Toronto Üniversitesi'ne gidip gezelim. Ne alaka? Nereden çıktı bir anda üniversite? Biz o kadar yürüdük ki Toronto Üniversitesi'ne gidebilmek için. Neyse geldik, Toronto Üniversitesi'ni ben bir gördüm. Dedim ki ben burada okuyacağım, yani ben burayı kazanacağım, ben burada okuyacağım net bir şekilde. Bakın o anki isteğimi size, o anki hevesimi anlatamam. Tabii bunların hepsi böyle 11. sınıfın yazında yaşanıyor. Ben de çok YKS'ye çalışmıyorum falan. Ailem de bana çok kızıyor. YKS'ye çalış yeter artık falan diye bayağı böyle kavga ettiğimiz bir zamanlar. Neyse sonra böyle tam Toronto Üniversitesi'nin girişinde fotoğraf çekeceğiz. Hatta fotoğrafı buraya koyuyorum. O sıra o fotoğrafı çekerken böyle. Ben bir YKS'ye çalış, gelmiş burada fotoğraf çekiniyorsun. Ama kızıyor, haklı da. Sanki kazanacağım burayı. Ben de tabii olsa gözlük takıyorum ama üzgün duruyorum ama söyleyemiyorsun, şey yapamıyorsun. Öyle bir durumdaydım. Sonra görüyorsunuz ki. Anladım canım. Ay bak diyor. Bakalım. Hangisinden gelmiş bir de?
Ay istediğimden de gelmiş. İşte kabul olmuş mu? Dur ay ben şimdi bakacağım. Anne hangisinden başlayayım? İstemediğimden mi istediğimden? Ha, istediğinden başlayacaksın tabii Ay ki. bastım zaten yanlışlıkla. Allah'ım lütfen ya. Hadi Allah'ın izniyle çocuk. İnşallah. Nece ya? Anne kabul oldu. Oldu mu? Kabulümü aldım. Ha, gitmedim o ayrı ama kabulümü aldım. Tabii bizim aile için de böyle bir şok oldu. Gerçekten istedim ve gerçekten kazandım. Hani gerçekten kişide bitiyor iş. Bakın bu o kadar gerçek, hani bu o kadar doğru bir laf ki. Bana devam annem babam çalış kızım çalışan yok. Ben onu gördüm. Ben onu kazanacağım dedim. Kafama tak etti. Hiçbir şey bilmiyorum o zaman yurt dışında. Ne üniversite kazanırım, nereden bileceğim. Ve kazandım. Ve ben günde 11-12 saat çalışıyordum bakın. Ben hayatta normalde günde 11-12 saat çalışacak ben de öyle bir insan değildim. Ama öyle bir an tak ettik, o hırsımı size anlatamam yani. O yüzden çok fazla bir zamanım yoktu ama ve hoşuma gidiyor bunu anlatmak. Ne zaman başlamalıyız? Lisenin başında. CV'nizi doldurmaya başlamanız gerekiyor. İngilizce seviyenizi geliştirmeniz gerekiyor. Erkenden bu işe girişirseniz işinizi garantilersiniz, streslenmezsiniz. IELTS içinde 11. sınıf en iyisi. 10. sınıfta İngilizceniz eğer çok iyi değilse İngilizcenize odaklanırsınız. 11'de de IELTS çalışmaya başlarsınız ağır bir şekilde. Çünkü IELTS'in çok fazla kuralı var. Sonrasında sınavınıza girersiniz. 12. sınıfta ise sadece başvurunuzu gönderirsiniz. Çok rahat. Yurt dışında üniversite okumak için Türkiye'de üniversite tercihi yapmamız gerekiyor mu? Hayır, böyle şey yapman gerekmiyor. Ben dedim ki ben YKS'ye bile girmedim. Hani Türkiye'de bir üniversite seçmene asla gerek yok. Ama şey yapanları gördüm. Tam bilmiyorum neden olduğunu ya da nasıl olduğunu. İşini garantilemek için YKS'ye giriyorlar. YKS puanıyla üniversiteye kayıt alıyorlar. İşte yurt dışından gelme durumunda oraya giderim diye. Bunu çok gördüm. Ama nasıl yapılıyor, neden yapılıyor tam bilmiyorum. Öyle bir şey düşünebilirseniz bakabilirsiniz. Irkçılık var mı ya? Bence evet var. Tabii bence benim üniversitem çok fazla böyle international öğrenci, çok fazla yabancı öğrenci kabul etmediğinden dolayı da olabilir. Çok fazla yabancı öğrenci kabul eden okullarda biraz daha normaldir. Tam bir ırkçılık sayılmaz ama yani aksan sıkıntısı çok var. Çünkü aksanınızı duyunca millet böyle biraz falan oluyor. Neden bilmiyorum bu arada. Hani aksanınız var. Çok normal bence böyle şeyler. Fakat böyle konuşmak istemeyenler var işte. Böyle çok fazla dediğinizi takmayanlar var. Bunu herkese duydum. Her yabancı öğrencide duydum. Böyle sıkıntılar var. Bir ara bence gerçekten bir ırkçılık yaşadığımı düşündüm ben. Gerçekten. Hatta ben profesörüme falan bir mail atmıştım bir durumdan dolayı. Ama sonra yanlış anlaşılma olduğunu, öyle bir şey olmadığını falan söylediler. Onlar da açıklayınca hani yanlış anladığımı fark ettim. Belki ırkçılıktır, belki değildir bilmiyorum ama ben olduğunu düşünüyorum. Bence var. Ama Türk olduğumdan dolayı böyle bir ırkçılık görmedim. Öyle bir şey de görmem yani umarım. Sadece bir yıl İngilizce çalışarak IELTS kazanılır mı abla? Şimdi IELTS dil yeterinizi ölçen bir sınav. O yüzden hani böyle kazanılır mı değil de eğer üniversitenizin istediği puana gelebilir miyim, yetişebilir miyim diye düşünülen bir sınav bahsetmiştim. Eğer işte 7 puan istiyorsanız, C1 puanı istiyorsanız ve C1'e yakın bir seviyedeyseniz o zaman evet bir yıl çalışarak kazanılır. Ama işte İngilizce seviyem A2 ama ben 7 puan istiyorum. Bir sene içinde kazanılmaz. Ek olarak bir yeteneğiniz vardır. Çünkü var öyle gerçekten insanlar. Hani İngilizceyi çok kolay kapıyorsunuzdur, işte dil öğrenmeye çok eğilimlisinizdir. O zaman bilmiyorum. Ama onun dışında İngilizce seviyeniz çok uzaksa istediğiniz puana biraz zor. Herkesin rahat yaptığı IELTS Reading en zorlandığım bölüm, bana tavsiye verebilir misin? Sen ben misin? Benim de IELTS'te en çok zorlandığım bölüm Reading'ti. Yapman gereken şey ne söyleyeyim mi? Kitap okumak. Bakın bu çok klasik bir şey gibi gelebilir. Ama çok kişi IELTS çalışırken devamlı test çözüyorlar. Asla kitap okumuyorlar. Ben öğrencilerimin her gün programına kitap okumayı koyuyorum. Bu kitap okumak çok önemli. Çünkü hani IELTS sizin dediğim gibi dil yeterliliğinizi ölçen bir sınav ve reading hani aslında okuduğunu anlayabiliyor musun kısmı. Kitaptan örnek vermek istiyorum. Bakın. IELTS çalıştığım zaman 1 numaralı kitabım. Her bilmediğim kelimeyi, sadece şu an reading için söylemiyorum bunu. Her bilmediğim kelimeyi, işte writing'de ben bu kelimeyi kullanırım dediğim kelimeleri, işte aynı sayfayı mı gösterdim onu bilmiyorum şu an. Her zaman not alıyordum, her zaman böyle çiziyordum. Eş anlamlıları. Hem reading'imi geliştirdi, hem writing'imi geliştirdi, hem kelime dağarcığımı arttırdı. Gerçekten en iyi şey. Kelimeleri yazmaktan dolayı hani okuyamadığınız zamanlar oluyor. O yüzden tekrar en başa gidin. Tekrar böyle hepsini bir okuyun. Daha güzel olur sizin için. Bir de bolca test çözüp kendinize özel
taktik geliştirmek. Buradan videolar izleyin, işte reading taktikleri, işte reading tips. Test çözerken o taktikleri uygulamaya çalışın. Çok fazla test çözdükçe hem kendinize böyle uygun böyle taktikler geliştireceksiniz hem de o taktikleri uygulamaya başlayacaksınız. En mantıklı, en önemli şey. Alba sınava nasıl hazırlandığını ve çalıştığın kaynakları söyler misin? Seviliyorsun. Şimdi kaynakları en başta söyleyeyim. Kaynaklar IELTS'in kendi kaynakları. 18'e kadar kitapları var. PDF olarak çıkarmanız en mantıklısı, ya da bilgisayar üzerinden de çözebilirsiniz. Kitap almanıza gerek yok, çok pahalı. Öyle bir şey yapmayın. IELTS'in zaten çok yakın kendi kaynakları var. Onlara çalışırsanız başka kaynaklara çalışmanıza gerek yok. O yüzden kaynak olaraktan sadece IELTS'in kaynaklarını öneririm. Onun dışında nasıl çalıştım? Ben çok test çözdüm, çok fazla video izledim, çok fazla tips, kendime uygun tipsler bulmaya çalıştım. Yanlışlarımın her zaman üstüne gittim. İşte örnek veriyorum, işte listening'de boşluk doldurmada mı sıkıntım var? Açıyorum YouTube'u, boşluk doldurma videoları izliyorum. Sonra işte sadece boşluk doldurma testleri. Sonra işte speaking'de nerede yanlışım var? Şurada çok duraksıyorum. Sadece ona çalışacağım. Yanlışlarımın üstüne çok gittim. Hayatıma bu İngilizce entegre etmeyi gerçekten çok benimsemiştim. Ben böyle hazırlandım. Çok fazla test çözdüm. İngilizceyi entegre ettim. Yanlışlarımın üstüne çok gittim. Bunları yaparsanız size zaten getirisi olur. Yurt dışında üniversite okumanın şartları neler? Özellikle programlarda değişim. Şimdi ben bu soruyu bilerek ekledim. Hani programlarda değişimi çok bilmiyorum. Yurt dışında üniversite okumanın şartları: üniversitenin sayfasına girin, tamam mı? Bak, istediğiniz bir üniversite varsa sıkıntı yok. Genel olarak ülkenin kabul şartlarına bakarsın. İşte IELTS'ten kaç puan almam gerekiyor gibisinden. Yani üniversitenin şartlarına girin. Size zaten diyecek işte ortalamanız 95 olmak zorunda. İşte IELTS'ten 7 puan almanız gerekiyor gibisinden her zaman üniversitenin şartlarını kontrol edin. Maddi yardım yapıyorlar mı? Bu üniversiteden üniversiteye göre değişiyor. Bazı üniversiteler maddi yardım sağlamıyor. Bu maddi yardımda da yani genellikle sizin banka dökümünüzü istiyorlar, işte sizin ailenizin. Ona göre bir maddi yardım olup olmayacağı ortaya çıkıyor. Ama hani net bir şey değil. Hani %100 sana maddi yardım yaparlar, işte Türkiye'nin durumu belli gibisinden değil. Ama alabileceğimi düşünüyorum derseniz üniversitenin sayfasında da görebilirsiniz. Başvuru yaparken ya da işte öncesinden. Ama evet, genellikle maddi yardım seçeneği var. Sayısal eşit ağırlık seçmek bölümleri etkiler mi? Evet. Çünkü sizin lisede gerekli olan dersleri almanız gerekiyor kabulünüz için. Ve hani eşit ağırlıkta okuduysanız ve mühendislik istiyorsanız maalesef gerekli dersi almamış oluyorsunuz. Böyle bir şey yok. Ben sayısaldaydım. Hani çünkü ne yapacağımı, hangi bölüm yapacağımı tam kestirememiştim, etmemiştim. Ne olur ne olmaz diye sayısaldaydım. Ama iyi ki sayısaldaymışım. Yine business seçtim bu arada. Yani eşit ağırlık bölümü seçtim. Ama başka bir bölüm seçmek isteseydim sayısalda olmanın bana çok büyük bir faydası olacaktı. AP veya IB eğitimi nereden ve ne zaman alınır? Şimdi galiba AP kalkmış bu arada, ben hani böyle duyumlar aldım. Kalkmamıştır inşallah. IB eğitimi bir müfredat aslında. O yüzden hani okulunuz IB eğitimi sağlıyorsa IB'yi alabiliyorsunuz. Ama AP benim bildiğim College Board diye bir tane site var. Orada application'ınızı yapıyorsunuz. İşte okulunuzda varsa tabii ki çok iyi olur ama ek olarak kendiniz de girebiliyorsunuz. AP'yi yine bence 11. sınıfta. Ama AP'ye daha önceden çalışman gerekiyor. AP çünkü gerçekten zor bir sınav. Çok acımıyorlar o konuda. CV'ye ne gibi aktiviteler yazabiliriz? Örnekler verir misin? Eğer part-time bir işte çalıştıysanız bunu mutlaka CV'nize yazın. Ama tabii ki zorunlu değil. Emenlere katılabilirsiniz. Yaptığınız gönüllülükleri yazabilirsiniz. Ben Kızılay'da çalışmıştım. Okulun bir şeyinde işte yok ben takımın lideriyim, yok akıl oyunlarının kurucusuyum gibisinden bunları yazabilirsiniz. Daha önceki videomda bahsetmiştim. Böyle bazı siteler var. Hatta o zaman da ismini söyleyememiştim. Yine söyleyemiyorum. Çünkü videoda ne olur ne olmaz bilmiyorum. Ve böyle bazı siteler var. Siz böyle istediğiniz bölümün reading'ini yapıyorsunuz. İşte mesela business istiyorsanız Business Environment dersi var orada. Tabii ders değil de işte böyle yazılar var. Okuyorsunuz o yazılarınızı böyle. Sonra teste giriyorsunuz. Sertifikanızı alıyorsunuz. Bu. Bunu bedava yapan uygulamalar da var. Paralı yapan uygulamalar da var. Bedava yapanı söylemek çok isterim ama şu an söyleyemiyorum videoda olduğum için. Eğer merak ediyorsanız, yani merak edenler varsa aranızda yazabilir. Cevaplarım, oradan bulabilirsiniz. Bazı uygulamalardan bir şey yapabilirsiniz. Sertifika alabilirsiniz. Tabii tüm CV'nizi de onunla doldurmayın. Hani anlıyorlar, o kadar değil ya. O kadar değil. Şu an lisede okuyan, yurt dışı isteyen birine nasıl öneriler verirsin? Stres yapmayın. Bakın yapmayın. Çoğu öğrencinin kaçırdığı bir durum var. Siz işte 7 puan istiyorsunuzdur. 6,5-6 puan yapmışsınızdır. Ya ben açıkta kaldım değil. Başka ülkelere başvurabilirsiniz. Başka üniversitelere başvurabilirsiniz. Siz zaten o sınava girdikten sonra işte 7 istiyorumdur. Bak 5 geldi ya da 5,5 geldi. Siz yine çoğu üniversite ülkelere başvurabiliyorsunuz. Açıkta kalmayacaksınız zaten. O yüzden streslenmeyin. Bu en önemli şey. Ben çok stresliydim her aşamada. Onun dışında zaten demiştim erken başlayın. Bu da çok önemli. Yurt dışında okumak sanıldığı kadar pahalı ve zor mu? Okul fiyatları dediğim gibi. Onun dışında işte yemek yemek istersin, dışarı çıkmak istersin. İşte arkadaşımla şu etkinliğe gideyim.
Bunlar hepsi pahalı. Hani hem okul fiyatları evet genel olarak pahalı. Bir de harcamaları da düşünmeniz gerekiyor. O yüzden evet hani pahalı diyebilirim. Zor mu? Ya tabii ki üniversiteler genel olarak zor. Hani şey diyemem. Türkiye'dekiler çok kolay, buradakiler çok zor. Öyle bir durum yok. Üniversite genel olarak zor. Ama hani benim öğretmenlerim şey diyordu. Türkiye'de üniversite kazanmak zor ama üniversite kolay. Yurt dışında üniversite bir kazanmak hani YKS falan derdiniz yok. Hani biraz daha kolay ama daha çok çalışacaksınız. Yani daha zor diyorlardı. Gerçekten zor. Ben bu videoyu saat kaçta çekiyorum? Bakın saat 1'de çekiyorum. Sabah sınavım vardı, midterm'im vardı. Hani devamlı midterm oluyor. Burada devamlı midterm yapıyorlar. Asla bizi rahat bırakmıyorlar. Geldim yurduma. Gerçekten size şunu söyleyeyim. Yattım uyudum 4,5-5 saat boyunca. Üniversite okumak gerçekten zor. Lütfen bunu göz önünde bulundurun. Başta zorlandıktan sonra gerçekten alışılıyor mu? Bazen dönmek istediğin anlar oldu mu? Benim daha 2. 3. ayım. O yüzden daha başındayım zaten. Evet zorlanıyorum. Sınavlar olsun, dersler olsun. Gerçekten zorlanıyorum. Hani etrafta Türk görünce ha ne haber falan hemen böyle bir mutlu oluyorum. Ana diliniz olmadığı için gerçekten her türlü zorlanıyorsunuz. Dönmek ister misin desen dönmek istemem derim. Ama zorlanıyor muyum? Evet gerçekten zorlanıyorum. Ama dönmek istemiyorum. Mutluyum yani. Şimdi bir de Kanada için sorulan soruları cevaplamak istiyorum. %100 burs almak çok mu zor Kanada'da? Şöyle söyleyeyim, çok fazla %100 burs veren okul yok. Hani U of T veriyor, UBC veriyor diye biliyorum. Ben Toronto'nunkine yetişemedim. Çok böyle erken bir tarih istiyorlar başvuru için. Ve okulunuz gönderiyor. Ben çok geç öğrendim, bilmiyordum. %100 bursa çok çıkan bir şey değil. McMaster'dan gerçekten çok yüksek bir burs aldım ama ben McMaster'ın böyle %100 bursunu hiç duymadım. En yüksek burslardan bir tanesini aldım ama %100 burs değildi. O yüzden evet maalesef zor. Kanada'da yaz severler okuyabilir mi? Ben daha buranın kışını görmedim. Bana -50'ye -40'a, -50 değil de bazı yerlerde -50. Burada -50 olduğunu zannetmiyorum bu bölgede. -40 dereceye kadar düşüyormuş. Daha görmediğim için kışı net bir şey söyleyemeyeceğim. Şu an bile böyle kalın kalın 2-3 tane kıyafet giyiyorum. İşte mont giyiyorum. Atkı takıyorum. Öyle diyeyim ben sana. O yüzden yaz severler yani okuyabilir ama çok hoşunuza gideceğini zannetmiyorum. Kanada'da okumak maliyetli mi? Evet maliyetli. Zaten dediğim gibi kaç kere dedim biliyorum bu videoda. Ama Amerika, Kanada, İngiltere en maliyetlilerinden. Yabancı öğrencilerden gerçekten yüksek bir fiyat alıyorlar. Tabii kendi vatandaşlarından çok az alıyor. Hani bu tarz ülkelerde okumak istiyorsanız biraz ödemek zorunda kalıyorsunuz. Evet sorular bu kadardı. Bu tarz videolar isterseniz mutlaka yorumlara yazın. Hesabımı ve kişisel hesabımı takip edin. Oradan duyurular yapıyorum. Sonraki soru cevaba siz de katılabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bence yararlı bir video oldu. Görüşürüz.